Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz kabarmalara doyamayan katmer çok lezzetli poğaça tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz pratik bir şekilde yaptım ve çok az malzemeyle yaptım. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve ön mayalama işlemi için karıştırıyorum ve 5 dakika bekletiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ön mayalama işlemim gerçekleşti. Bu aşamadan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ve ilk etapta 4 su bardağı unumu ilave ettikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrar karıştırıyorum. Evet, hamuruma 1 su bardağı daha un ekledikten sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde elle yapışması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu aşamadan sonra tekrar masamı bolca unluyorum ve sadece buradaki unu hamuruma yedirene kadar toparlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi masadaki unumu hamuruma gayet güzel yedirdim. Bu aşamadan sonra hamurumu toparlıyorum ve üzerini örtüp sadece bir 3 dakika etrafı toplayana kadar bekletiyorum ki bu aşamada hamur biraz kendini salıyor ve gördüğünüz gibi elimi değdirir değdirmez çok pürüzsüz ve yumuşacık bir hamur oluyor. Evet, hamurumu yoğurma işlemi bu kadardı. Gayet güzel, kaliteli bir hamur elde ettik. Bu aşamadan sonra hiç hamuru mayalamadan, burası çok önemli, masanın üzerinde el yordamıyla ve daha sonra merdane ile açabildiğimiz incelikte açıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Emin olun bu aşamada asla zorlanmıyorsunuz. Çünkü hamur dinlendikçe kendini salıyor ve gördüğünüz gibi her vuruşta bakın incecik açılıyor. Evet, hamurumu incecik açtım. Bu aşamadan sonra hamur kesme aletiyle büyük dikdörtgenler oluşturuyorum. Evet, dikdörtgenleri oluşturduktan sonra erittiğim 2 yemek kaşığı tereyağımı bütün dikdörtgenlerin üzerine bu şekilde sürüyorum. Ve her sürdüğüm parçayı üst üste diziyorum gördüğünüz gibi. Evet, parçaları üst üste dizdikten sonra son 2 büyük parçayı ayırıyorum ve tekrar yağlayıp en büyük parçaların biri altına biri üzerine gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu aşamadan sonra hamurlarımın üzerine örtüyorum ve yaklaşık bir 15 dakika tekrar hamurun kendisini salmasını ve biraz mayalanmasını bekliyorum. Evet, 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel kendini saldı ve içi fosur fosur böyle gayet güzel açılacak kıvama geldi. Hava soğuk olduğu için buzdolabına koymadım ben. Sıcak günlerde yapacaksanız eğer buzdolabına koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi masamı unluyorum ve hamurumun üzerini de unladıktan sonra merdane ve oklava yardımıyla 1 santim kalınlığında açıyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel açtım. Bu aşamadan sonra tekrar hamur kesme aletiyle bu sefer küçük küçük karelere kesiyorum. Evet, hamurumu karelere böldükten sonra ben beyaz peyniri kullandım iç olarak. Dilerseniz siz kıymalı patatesli de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, poğaçalarımın iç harcını yerleştirdikten sonra uzunlamasına karşılıklı olarak bu şekilde birleştiriyorum. Böylelikle dikdörtgen poğaçalarımız olmuş oluyor. Evet, poğaçalarımı gördüğünüz gibi yaptım. Gayet bereketli bir poğaça oldu. Toplamda yapmış olduğum hamurdan 30 adet poğaça çıktı. Evet, fırın kağıdına sermiş olduğum tepsime yerleştirdikten sonra jiletle ortalarını bu şekilde çiziyorum. Ben katlarının görünmesi için çizmeyi tercih ettim. Dilerseniz çizmeden de yapabilirsiniz. Evet, poğaçalarımın tamamını çizdikten sonra üzerine örtüyorum ve yarım saat tepsi mayası veriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımız yarım saatin sonunda tepsi mayasını aldı. Katlar daha da belirginleşti. Şimdi sütle karıştırdığım yumurta sarılarını sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderip altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımı fırından size canlı canlı göstermek istiyorum. Bakar mısınız nasıl güzel kabardı? O küçücük poğaçalar gördüğünüz gibi devasa poğaça oldu. Bir tanesi bir kişiye rahatlıkla yeter. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi katmer sütlü poğaçalarım fırından çıktı. Şu an gerçekten görüntüsü çok güzel görünüyor ve aşırı derecede cezbedici görünüyor. Hemen şimdi size hem yumuşaklığını hem de içinin dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle en bombasından. Siz de hazırlarken gördünüz, küçücük minicik poğaçalar. Poğaçalar böyle kabardı ve kocaman, elimi dolduracak şekilde büyük poğaça oldu. Şuraya bakın. Avucumun içini dolduruyor. Ama gerçekten hem çok bereketli poğaça hem de çok az malzemeyle yaptım. Siz de gördünüz ve inanılmaz yumuşacık. Şuraya bakar mısınız? Pamuk pamuk. Yani gerçekten pamuk. Şuraya bakın, böyle elimize sıksak pamuk gibi ortada toplanır, yani o derece bir şey. Hemen şimdi şöyle açıyorum. Ve aynı zamanda böyle dışı, şu özellikle katlı olan taraflar böyle kıyır kıyır. Ama içinin yumuşaklığına bakın. Tel tel. İnanılmaz güzel oldu. Şuraya bakın. Şimdi katları tek tek sayabilirsiniz. O kadar güzel oldu ki şuraya bakın. Yani muhteşem bir şey oldu ve çok da çabuk oldu. Siz de gördünüz. Aşırı derecede lezzetli bir poğaça. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika.